Senin gibi insanları nerede görsem tanırım. Yumurta anca bir tarafına dayanınca hareket etmeye başlayanlar, sınava son gün çalışanlar, ödevi son gün yapanlar, hatta ödevi dersin içindeyken yapanlar. Bunu nereden mi biliyorum? Çünkü ben de zamanında böyleydim. Her şeyi ertelerdim, ödevi yapmazdım, ödevi derste yapardım. Sınava çalışmazdım, son gün çalışıp elimden geleni yapmaya çalışırdım en azından son gün için. Ondan sonra da hiçbir zaman yaptığım işle memnun olmazdım. Daha sonradan duyduğum tek şey ise pişmanlık. Çünkü ben daha fazla çalışabilirdim. Çünkü daha iyisini yapabilirdim, daha önce başlayabilirdim. Sınava 7 gün varken benim 6 gün yatmak yerine 6 gün boyunca çalışma ihtimalim vardı. Ve bu şekilde o 6 günde stresli bir şekilde geçirmezdim. Sınava girdiğimde de günde 6 saat çalışsam bile, günde 1 saat çalışsam bile bu bir kârdır. En azından günün sonunda kendimi, vicdanımı rahatlatmaya yer aramazdım. Ama şunu fark ettim. Benim erteleme alışkanlığım benim sadece zihin yapımla alakalı bir şey değilmiş. Çocukluğumdaki travmalarımla alakalı, onunla bununla alakalı değilmiş. Aslında ben gerçekten de bazı adımlar atarak, bazı pratik şeylerle uğraşarak günün sonunda bu erteleme alışkanlığını azaltabiliyormuşum. Ve seni temin ederim. Eskiden sınava son gün hazırlanırken, eskiden yapmam gereken şeyleri son gün yaparken, eskiden video çekmem gerektiği zaman, belki de son dakikaya bırakırken artık bunu çok nadir yaşıyorum. Ve bu videoda benim bunları nasıl çözdüğümü ve senin de nasıl çözebileceğini konuşacağız. Plan yapman gerek. Ne olursa olsun, nasıl bir bahanen olursa olsun. İstiyorsan al tabletine yaz, tabletin kalemiyle. İstiyorsan git laptopuna yaz, istiyorsan defterine yaz. Ama yapman gereken şey şu. Senin o yazacağın şey önünde olmalı ve açık olmalı. Yani laptopunu açıyorsan, sabah atıyorum ilk işin notlarına girmekse güzel, oraya yaz. Ama eğer sen laptopunu hiç açmıyorsan, arada sırada açıyorsan ya da defterin vardır, defterine yazıyorsun ama defterini çok açmıyorsundur. Öyle bir alışkanlığın yoktur. O zaman oraya bir şey yazmayacaksın. Sen gerçekten ilk sabah kalktığın zaman nereye oturuyorsan, masaya mı oturuyorsun? Güzel. O zaman gidip masaya yazacaksın. Masada bir defterin olacak, defter açık kalacak. Masaya yazacaksın o deftere ve o defteri de masada tutacaksın açık bir şekilde. Ya da ilk iş sabah tuvalete mi gitmek? Karşında da yazabileceğin düzgün bir yer varsa atıyorum bir kağıda yazarsın. Oraya yapıştırırsın. 7'ye bölersin bir A4'ü. Haftada bir de o kağıdı değiştirirsin. Bunlar olabilecek şeyler. Bu sana şu an saçma ya da komik gelmiş olabilir. Ama hazır tuvalette işini görüyorken niye karşındaki kağıda bakıp da gününü o sırada planlamayasın? Niye olmasın? Ya da telefonunda sürekli kullandığım bir uygulama vardır ki ben Notion uygulamasını çok fazla kullanıyorum. O zaman günlük planlarını oraya yaz. Niye olmasın ki? Ama yapman gereken şey bu planları bir gün önceden hazırlamak ve görünür bir yerde tutmak. Ama bunları yaparken de şu adımı sakın atlama. Diyelim ki aldın defterini, tamam mı? Masana koyacaksın, güzel, her sabah masana oturuyorsun diyelim. Ve masanda açık bir şekilde duracak. Güzel ama sen aldın oraya yazdın, spor yap, kitap oku, kodlama çalış atıyorum. Sen bunları yaptığın zaman oraya yazdın ya. Sabah kalktın, onları erteleyeceksin. Diyorsun ki işte bu saate kadar yapsam, buna kadar yapsam, şunu yaparım, bunu hallederim. Zaten kodlama çalışmak 1 saat, sporumu yapsam, yarım saat daha hızlıca halletsem, kitabı okusam 30 sayfa bile kitap okumaktır. 1 sayfa bile kitap okumak günün sonunda okumaktır. O yüzden zaten senin bir erteleme alışkanlığın var. Bunun seni ele geçirmesine izin veremezsin. Yapman gereken şey o planlarını yazarken kaç sayfa okunacak, hangi kitap, hangi bölüm, kaç bölüm? 8 bölüm mü var? Günde bir bölüm mü okuyorsun? Güzel. O zaman bir bölüm yazacaksın. Belki de bir bölümün 30 sayfa 40 sayfa yapıyordur. Ya da diyeceksin ki diyelim bölüm bölüm okumuyorsun ya da kitabının bölümleri yok. Atıyorum 40. sayfada kaldın. Diyeceksin ki 80. sayfaya kadar oku. 100. sayfaya kadar oku. Ondan sonra diyeceksin ki kodlama çalışıyorsun. Atıyorum videolarda çalışıyorsundur ya da belli bir saat çalışman gerekiyordur. Kaç saat çalışacağını oraya yaz. Net bir şekilde. Gözüksün. 5 dakika çalışıp daha işte ben kodlama çalıştım deme. Ya da meditasyon yapacaksındır. Meditasyon yap. Yaptım. Bitti. Böyle değil. Oraya de ki 5 dakika meditasyon. Günlük tutacaksındır. Bir cümleyle iyi geceler yazma kendine mesela günlüğüne. Bu bir günlük değildir. Ama günün sonunda yazı yazmış oluyorsun. De ki oraya. Net bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde günlük yaz. Belki de kendine diyeceksin ki minimum 5 tane cümle olsun. O sırada ayırdığını yapmazsan, sen bunları detaylıca planlamazsan kendini daha çok fazla yüzüstü bırakırsın. Nereden mi biliyorum? Doğru tahmin. Çünkü ben de böyleydim. Akşamları meditasyon yapacağım diye otururdum. Bir kere nefes alıp verirdim, yatardım. Günlük tutacağım diye oraya iyi geceler yazardım kendime. Yarın yazarım diye düşünürdüm. Yarın da ama iyi geceler yazıp yatıyordum. Kitap okuyacağım zaman 2 sayfa okurdum gece. Böyle ölü zaten oluyorum geceleri yatmadan önce. Alırdım kitabı 2 sayfa bir çevirirdim yalandan yatardım. Bu kitap okumak mı? Öyle. Benim istediğim bu mu? Hayır. Günün sonunda çünkü onu erteliyorum. Diyorum ki yatmadan önce okurum. Bunu sen de biliyorsun. Daha önce yaptın. O yüzden planlarını bir gün önceden yap. Görebileceğin bir yerde dursun planların. Masanın üstüne koymak çok mantıklı. Ben her zaman açık bir şekilde koyuyorum bu planlarımı. Ve de bu planları detaylıca yap. En önemli kısmı bu. Kişisel gelişime ilk başladığımda en çok zorlandığım şey buydu. Bir gün meditasyon yapıyorum, bir gün günlük tutuyorum, bir günse gidiyorum, kitap okuyorum. Ama bunlar hiçbir şekilde üçü de aynı anda olmuyordu.
Ve hatta yeri geliyordu benim 1-2 hafta boyunca bunların hiçbirini yapmadığım oluyordu. Ben mesela kişisel gelişimdeyken hiçbir zaman spora giderken zorlanmadım. Çünkü artık bu benim bir alışkanlığımdı. Ben onu yapmak için zorlanmıyordum. Bu artık benim için bir disiplin göstergesi değildi. Spora gitmek bildiğin benim için yemek yemek ya da kahve içmek ya da su içmek gibi bir şeydi. Hala öyle. O yüzden ben mesela yapılacaklar listeme asla spora git şunu yap bunu yap demem. Hangi gün ne zaman spora gideceğini bilirim. Ona göre ben o haftayı bir şekilde doğru şekilde doldururum. Ama o spora kesin gidilir. Ne olursa olsun ben o spora giderim. Günde gerekirse 2 idman atarım. Gerekirse full body çalışırım. Ama o idman bir şekilde yapılır. Çünkü bu benim bir alışkanlığım. Ben bunda zorlanmıyorum. Senin ertelemendeki en büyük sebeplerden bir tanesi. Atıyorum ders çalışman gerekiyordur. Ders çalışırken, sınava hazırlanırken en çok zorlanmandaki sebep şu. Alışık değilsin. Düzenli olarak yapmıyorsun çünkü bunu. Kitap okumam lazım ama kitap okumayı sürekli erteliyorum. Düzenli olarak okumuyorsun ki. Sen ilk başta kendine bir hedef koyman lazım. Günde 5 sayfa oku. Güzel. Bırak o alışkanlığı bir kazan. Eline kitap almayı, belki o 5 sayfada çevirdiğin zaman oradaki her gün bir cümle öğrenmeyi kendine bir alışkanlık haline getir. Bir dopamin yükselsin bunu yaptığı zaman. Vücudun artık istesin. Akşamları mesela yatmadan önce her gün 5 sayfa kitap okuyorsan vücudun bunu bir istemeye başlasın. Düzenine oturttur bunu. Ondan sonra artırırsın. 10 sayfa, 15 sayfa, 20, 50, 60, 100, 200. Bunu daha sonra düşünürsün. Benim eskiden en başta bu kadar fazla zorlanmamdaki en büyük sebep bu yapmaya çalıştığım hiçbir şeyin benim alışkanlığım olmamasıydı. Ne meditasyon, ne günlük tutmak, ne de gidip kitap okumak. Hiçbiri benim alışkanlığım değildi. Bu yüzden hepsini aynı anda yapmaya çalıştığım zaman bazılarını yapıyordum, bazılarını yapamıyordum. Çünkü benim iradem sınırsız bir kaynak değil. Senin iraden de öyle. Sen sabah uyandığında şöyle düşün. Bir tane depo, full bir depoyla uyanırsın. İrade deposu, gaz deposu. Gün içerisinde senin aldığın kararlar, yaptığın işler bu iradeyi gitgide azaltır. O yüzden gece zaten çok fazla bir iş gücün kalmaz bir şeyleri yapmaya. Çok fazla mecalin kalmaz. Zaten enerjin de düşüktür, iraden de düşük. Çoğu şeyi yapmazsın ve çoğu şeyi de o saate ertelemiş olursun. O saatler o yüzden çok tehlikeli. Bu yüzden yapman gereken şey, yapacağın şeylerin senin bu irade kavanozundan, senin bu depondan götürmemesini sağlamak. Spor yapmak benim irademden götürmüyor. Ama sağlıklı bir alışkanlık. Birçok insan için zor bir şey. Ama götürmüyor. Ya da sabah minnettarlık günlüğü tutmak. 3 tane minnet duyduğum şeyi yazmak. Benim için buradan bir şey götürmüyor. Çünkü zaten bu benim alışkanlığım. Ben bunu düzenli olarak yapıyorum. Ya da her gün Stoacı'nın günlüğünden böyle bir kitap var. 1 sayfa okumak benim buradaki irademden azaltmıyor. Çünkü zaten alışkanlık. Senin de yapman gereken şey bu. Bazı şeyleri alışkanlığa oturtmak. Bir anda ben günde yarım saat meditasyon yapacağım deyip başlama. Ya da ben her gün bir tane kitap okuyacağım. Yapma. Haftada 1 kitap oku. Haftada okuma, 2 haftada 1 oku. Ayda 1 oku. En azından ayda 1 kitap okuyan birisi olursun. Yılda 12 kitap yapar, fena mı? Daha sonra 2 haftada 1'e çıkartırsın bunu. 24 kitap. Alışkanlık haline getirdim her şeyi. İyi, güzel. Bunun yanında da telefon bildirimlerini kapalı tut. Ne alaka diyebilirsin. Şu alaka. Benim telefonumun bildirimleri herhalde 2-3 yıldan beri kapalı. Annem babam bana bazen kızıyor. Acil bir şey olsa ne yapacağız Furkan? Nasıl sana ulaşacağız diyorlar. Ben diyorum ki acil bir şey olursa beni niye arıyorsunuz? Ben farklı şehirdeyim. Size ne yapabilirim ki? Birinizin başına bir şey gelse Allah korusun. Zaten haberim olacak benim. Yani o 1 saat içinde olmaz, 2. saatte olur. Ben o anda size bir şey yapamam zaten. Sizi kurtaramam, edemem. Telefon bildirimlerin her zaman sessizde olsun. Diyelim ki birisi seni aradığı zaman sana ulaşmasını istiyorsun. Bu kadar da katı olmayayım diyorsun. O zaman git tüm uygulamalarındaki bildirimleri kapat. Her şeyi. Telefonuna gelen tek bildirim SMS olsun ki SMS'ten de çoğu zaman boş şeyler geliyor. Onları da kapat. Ben de kapalı en azından. Sadece telefon olsun. Telefonunu zaten bu şekilde sessize almış gibi oluyorsun. Tek gelecek olan şey acil aramalar olur. Yani eğer sürekli arkadaşların seni arayıp durmuyorsa, ki beni durmuyorlar. Ne zaman acil bir şey olsa o zaman, ya da birisi beni özlediğinde anca o zaman arıyor. Ve hiçbir zaman benim çalışmalarım yarıda bölünmüyor bu yüzden. Acil bir şey olduğu zaman tabii ki açıyorum telefonu. Ama şunun üstüne kitap okuyacaksın. 5 sayfa okuyacaksın. Arkadaşın geldi aradı seni. Ya da mesaj geliyor. Pıtı 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 pıtı. Snap geliyor. Snapchat kullanmayın bu arada artık gerçekten. Yıl olmuş 2024. Ne işe yarıyor? Bomboş uygulama. Neyse. Snapchat'ten bildirim gelmiş. Umarım gelmiyordur. Senin o kitap okuman da bölünecek. Meditasyondasın. Meditasyonun bölünecek. Normal çalışmaya çalışıyorsun. Sınavına kalmış 5 saat. Son 5 saat içinde çalışayım diyorsun. Zaten adam akıllı çalışmıyorsun. Bir de onun bölünmesi mi gerek? Ya da bir alışkanlığı oturtmaya çalışıyorsun. Sürekli o alışkanlık bölünecek mi? O 5 sayfa kitabı sen çevirirken bir anda bildirim geldi. Hop, kitabı bıraktın. Arkadaşınla konuşmaya başladın. Kitap kaldı öyle. Dedin ki neyse. Bugün 2 sayfa okudum. Bir halt öğrenmedim. Neyse ya, yarın 5 okurum. Aynen okursun. Şöyle bir söz vardır. Bir kere yapılmayan bir alışkanlık hatadır. Ama 2 kere yapılmayan bir alışkanlık başka bir alışkanlığın temelidir. Sen bir alışkanlığı ne kadar çok ertelersen, ne kadar çok yapmamaya devam edersen, o yapmamak senin yeni alışkanlığın olacak. İstiyorsan 10 yıldır bir alışkanlığın olsun. 2. günden itibaren artık onu yapmamayı alışkanlık edinmeye başlıyorsun. O yüzden gerçekten benim hayatımda bazı şeyleri düzene sokmam mı daha önemli? Yoksa Instagram'dan, Snapchat'ten
Arkadaşlarımın dandik konuşmalarından gelen mesajlar mı? Şunu açıkça söyleyeyim. Mesajlarını kapatsan da kapatmasan da bildirimlerini. Umurumda değil. Günün sonunda benimki kapalı olacak. Bunu bilerek yaşamaya devam et. İşlerini ne zaman ertelediğini de fark et. Bunu ben en net bir şekilde minnettarlık günlüğümü tutarken her gün ikinci maddeyi yazdıktan sonra hissediyordum. Gerçekten böyle 1 ay 2 ay boyunca her gün ilk 2 maddeyi yazdıktan sonra gidiyorum bir evde dolaşıyorum, bir tuvalete gidiyorum, bir oraya gidiyorum, buraya gidiyorum, bir şeyler düşünüyorum. 15-20 dakika geçiyor. Oturuyorum 3. maddeyi yazıyorum. Yemin ederim 1-2 ay boyunca her gün böyleydi. Ve artık dedim ki Furkan bir dakika ya, her gün aynı şeyi yapıyorsun, niye böyle? 3 tane maddeyi de oturup yazamayacak mısın? Bu kadar mı kötü odaklanma süren? Niye aklın hemen sağa sola gidiyor? Bunu daha bu yaz yaşadım bu arada. Ne zaman bazı şeyleri ertelediğini fark et. Ben bunu fark ettiğimden beri 2. maddeye geliyorum ya, baktım kafam sağa sola gitmeye başlıyor ya da 2. maddeye gelmeden önce 2. maddeyi yazarken ben bazı şeyleri erteleyebileceğimin farkında oluyorum. Ve beni bu ertelemekten alıkoyuyor. Ya diyelim ki sen okuldan geldin, çok yorgunsun, çok şeysin, şöylesin, böylesin. Açıyorsun bilgisayarı, YouTube'dan video izliyorsun. Diyorsun ki işte 1 saat yatayım, ondan sonra başlarım. 1 saat oturdun, videolarını izledin ya da 1 saat oturdun, oyununu oynadın, ne yapıyorsan. Sonrasında gerçekten çalışıyor musun? Yoksa şey mi diyorsun? Ulan şu video da güzelmiş aslında. Hadi 1,5 saat izleyeyim, hadi 2 saat izleyeyim, hadi 2,5 saat izleyeyim. Ya da işte bir el attım, 40 dakika sürdü. Bir oyun daha atayım. Bugün birazcık daha yorgunum. Erteliyorsun, farkındasın değil mi? Senin için en kritik noktalar neresiyse, ne zamansa, ne yaparken bir şeyleri ertelemeye başlıyorsan o anları çok özenli bir şekilde dikte etmen, anlaman gerekiyor. Kendini analiz etmediğin sürece hiçbir alışkanlığı bırakamazsın, hiçbir alışkanlığı kazanamazsın. Hiçbir. Kendini bu yüzden analiz etmen lazım. Anlayacağın dilden konuşayım. Futbolcular, e-sporcular, oyun oynarken, futbol oynarken bu insanlar kendi maçlarını izlerler. Maçları bittikten sonra satranç oyuncuları. Oturur ve der ki okey, ben nerede hata yaptım? Kazansa da kaybetse de. Futbolcu der ki nerede pas atabilirdim, nereyi daha iyi görebilirdim, nerede benim kör noktam. LoL oyuncusu der ki nerede bir hata yaptım, nerede görüşü kaçırdım, nerede harita düzenini kontrol etmedim. Bunların hepsine bakılır. Bu insanlar kendilerine bakarlar, derler ki ben buralarda hata yaptım. Bu yüzden biz kaybettik ya da kazandım ama çok zorlandım ya da kazandım ama daha büyük bir farkla kazanabilirdim. Senin her günün zaten bir oyun gibi, zaten bir uğraş gibi. Senin illa bir anda LoL oyunu atıyor olmana gerek yok. Gidip futbol oynamana gerek yok, gidip satranç oynamana gerek yok bunlar için. Senin hayatın zaten başlı başına bir oyun. Ve sen gidip bunlarda kendini kontrol etmek yerine gerçek hayatta etmelisin. Çünkü bu senin hayatın. Benim değil. Sen günün sonunda nerede hata yapmışsın, neleri daha iyi yapabilirdin, bunların özetini çıkarmıyorsan çok şey kaçırıyorsun. Nerede ertelemeye başladın, niye ertelemeye başladın, neyi ertelemeye başladın, ne yaparak ertelemeye başladın, ne kadar süre erteledin, niye erteliyorsun? Daha iyi olmaktan mı korkuyorsun? Belki de yanlışlıkla başarılı olursun. Erteleme alışkanlığının üstesinden gelebilmek için birkaç tane tavsiye verdim. Plan yapmaktır, ne zaman farkında olman gerektiğidir vesaire. Ama en önemlisi kendini analiz etmen. Günün sonunda bu sadece bu videoyla alakalı değil, çektiğim her videoyla alakalı ya da çekecek olduğum tüm sorunlarının çözümü kendini analiz etmekte. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. Daha sonra görüşürüz.